arkadaşlar, Vitil Patili Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Ben gayet iyiyim. Sizlerle birlikte olduğum için de çok mutluyum. Bu videomuzda sizlerle bu sevimli mantar anahtarlığımızı yapacağız. Öncelikle malzemelerini söylüyorum. Bir tane anahtarlık aparatı, süslemek için boncuklarımız, artan iplerimizden kırmızı ve beyaz iplerimiz lazım. İçini doldurmak için de çok az bir elyafa ihtiyacımız var. Üzerindeki beneklerini ben keçemizden farklı boyutlarda yuvarlaklar keserek yaptım. Bu yuvarlakları silikon tabancası yardımıyla üzerine yapıştıracağız. Yapımı gerçekten çok kolay. Kolayca yapıp anahtarlarınıza takabilirsiniz. Yapılışına geçelim. Beyaz kısmıyla başlayalım arkadaşlar. Sihirli halkamızı yaparak başlıyoruz. İpimizi sabitleyelim ve 6 tane sık iğne yapalım. Halkamızı kapatarak bir üst sıraya geçelim. Bu sıramızda her sık iğneye çift batarak 6 olan sık iğne sayımızı 12'ye yükseltelim. Evet, sık iğne sayımızı 12'ye yükselttik. Bir üst sıraya geçiyoruz. Bu sıramızda bir tane tek, bir tane çift yapıyoruz. Ve 12 olan sık iğne sayımızı 18'e yükseltiyoruz. Sıramızın sonuna kadar bir tek, bir çift, bir tek, bir çift yaparak sık iğne sayımızı 18'e yükselttik. Bu sıramızda arka loblardan alarak bir sıra düz örüyoruz. 18 sık iğnemizi arka loblardan alarak bir sıra düz örelim. Sıramızın sonuna geldik. Şimdi normal sık iğnelerimizden alarak 18 sık iğnemizi 3 sıra düz örüyoruz. 3 sıra düz örüp gelelim arkadaşlar. ...18 sık iğnemizi 3 sıra düz ördük. Diğer sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda iki yanlardan birer tane eksiltme yapacağız. İlk eksiltmemizi burada yaptık. Örmeye devam edelim. İkinci eksiltmemizi tam karşısında yapalım. Evet, karşıya geldik. Burada da bir tane eksiltme yapalım. Ve sıramızın sonuna kadar düz devam edelim. İki yanlardan eksiltme yaparak 18 olan sık iğne sayımızı burada 16'ya düşürdük. Diğer sıramıza geçiyoruz. 2 tane tek, bir tane eksilt yapıyoruz. Ve 16 olan sık iğne sayımızı da 12'ye düşürüyoruz. Burada toplamda 4 tane eksiltmiş olacağız. Evet, 2 tek bir eksilt yaparak 16 olan sık iğne sayımızı 12'ye düşürdük. 12 sık iğnemizi 3 sıra boyunca düz örelim arkadaşlar. 12 sık iğnemizi 3 sıra boyunca düz ördük. Şimdi yandaki sık iğnemize ilmek kaydırıp 2 tane zincir çekelim. Aynı sık iğneye 2 tane ikili trabzan yapalım. Şimdi bütün sık iğnelerimize
Üçer tane ikili trabzan yapıyoruz. Burada zincirimizle birlikte 3 olmuştu. Devam ediyoruz. Üçer tane her sık iğnemize ikili trabzan yapıyoruz. Yani 12 sık iğnemiz vardı. Üzerine 36 tane ikili trabzan yapıp gelelim arkadaşlar. 36 tane ikili trabzanımızı yaptık ve sıramızın sonuna geldik. Burada ilmek kaydıralım ve bir üst sıraya geçelim. 2 tane zincir çekelim ve bütün trabzanlarımıza tek batarak yine 36 tane trabzan yapalım. Yani sıramızın sonuna kadar ikili trabzanlar yaparak 36 sık iğnemizi bitirelim. ...36 trabzanımızın üzerine yine 36 tane ikili trabzan yaparak sıramızı bitirdik. Burada ilmek kaydırıyoruz. Bir zincir çekerek ipimizi kısa kesip iç kısımda gizliyoruz. Bu kısmı da el yapımızla doldurup geliyoruz arkadaşlar. Mantarımızın alt kısmını bitirdik. İpimizi burada sabitleyerek kestik. Ve içini doldurduk. Şimdi üst kısmın, kırmızı olan kısmın yapılışına geçiyoruz. Yine sihirli halkamızı yapalım. İpimizi sabitleyelim. Ve 6 tane sık iğne yapalım. Halkamızı kapatalım. Bir üst sıraya geçelim. Yer belirleyici ipimizi buraya yerleştirelim. Ve bir üst sırada her sık iğneye çift batarak 6 olan sık iğne sayımızı 12'ye yükseltelim. Sonraki sıramıza geçelim. Bu sıramızda bir tane tek, bir tane çift yapalım. Ve 12 olan sık iğne sayımızı da 18'e yükseltelim. Sıramızın sonuna kadar bir tek, bir çift. Diğer sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda 2 tane tek, bir tane çift yapıyoruz. 18 olan sık iğne sayımızı 24'e yükseltiyoruz. En son 2 tek bir çift yaparak sık iğne sayımızı 24'e yükseltmiştik. Bu sıramızda 3 tane tek, bir tane çift yapıyoruz. Ve 24 olan sık iğne sayımızı 30'a yükseltiyoruz. Sıramızın sonuna kadar 3 tane tek, bir tane çift. Son artırma sıramıza geçtik. Bu sıramızda 4 tane tek, bir tane çift yapıyoruz. Ve 30 olan sık iğne sayımızı 36'ya yükseltiyoruz. Sıramızın sonuna kadar 4 tek, bir çift. Buradaki sık iğne sayımızı 36'ya yükselttik. 36 sık iğne olarak 3 sıra düz örelim arkadaşlar. Üç sıra düz örerek mantarımızın üst kısmını da tamamladık. Bu şekilde birleştirme işlemini tamamlayalım. Burada 2 parmak açık yer bırakalım. Oradan el yapımızı dolduracağız. 2 parmak kalana kadar birleştirmeye devam edelim. Çok az bir yer kalana kadar birleştirdik.
Buradan elyafımızı dolduralım. Fakat çok sıkı doldurmayalım. Şu kısım bombelenmesin. Böyle çok fazla da değil, az da değil. Bombe oluşmayacak kadar dolduralım. Doldururken arada bir kontrol edelim. Evet, çok az daha doldurabiliriz. Sonrasında kalan kısmı da aynı şekilde örerek birleştirelim. Sıramızın sonuna geldik. Burada ilmek kaydırarak bir zincir çekip ipimizi biraz uzun bırakarak keselim. Bu ipimizle aparatını dikeceğiz. İpimizi bu iç kısımda tekrar sabitleyelim ve buradan sihirli halkamızdan çıkaralım. Şimdi anahtarlığımızın süslemesini yapacağız. Evinizde boncuklar varsa bu şekilde süsleyebilirsiniz. Yoksa da aparatı direkt dikebilirsiniz. Birkaç kez boncuklarımızın içerisinden geçirerek aparatımızı dikelim arkadaşlar. Sonrasında ipimizi bu kısımda sabitleyerek iç tarafta gizleyelim. Aparatımızı diktik. İpimizi sabitleyelim. Ve iç kısımda gizleyelim. Şimdi mantarımızın beneklerini yapacağız. Ben farklı boyutlarda birkaç tane yuvarlak kestim. Siz istediğiniz büyüklükte, istediğiniz sıklıkta yapabilirsiniz. Keçeden kestim arkadaşlar ve silikon tabancamızın yardımıyla mantarımızın üzerine yapıştıralım. Dediğim gibi istediğiniz sıklıkta, istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Bu şekilde yapıştırıp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, mantar anahtarlıklarımız hazır. Yapmak isteyen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. İyi günlerde kullanmanızı dileğiyle diyorum. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olarak beğen tuşuna basıp yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Çalışmalarımla ilgili fikirlerinizi yorum kısmından ya da Instagram hesabımdan bana ulaştırabilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizleri Rabbime emanet ediyorum. Sevgi ve örgü dolu günler dilerim. Hoşça kalın arkadaşlar.